arkadaşlar. Bugün su baklavası yapacağız. Daha önce bilmiyorum duydunuz mu ama çok lezzetli oluyor. Hemen hamurunu tutalım su baklavasının. 2 adet yumurtadan yapacağım. İsterseniz ölçüleri biraz çoğaltabilirsiniz. Daha fazla yapmak isterseniz 2 adet yumurtayı kabımın içine döktüm. 1 çay bardağı su. Normal bildiğiniz su ilave ediyorum. İsmi gibi su baklavası olacak. 1 çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Şöyle 1 kaşık, dolu değil fazla, sirkem var. Ben beyaz sirke kullandım. İsterseniz üzüm, elma ikisinden de kullanabilirsiniz. Şöyle çok az karbonat, çok fazla değil, çok az karbonatı da ilave ettik ve 1 pakette kabartma tozumuz var. Şöyle ilk aşamada karıştıralım, da öyle su koyalım kabartma tozunu. Daha önce bilmiyorum baklava yapıyoruz da yoğurt ya da süt ile yapıyoruz. Bu sefer su ile hazırlayacağız. Su baklavası, ismi de aynı. Evet. Karıştırdık bu şekilde. Evet, kabartma tozunu da ilave edelim. Şöyle karıştırmaya yine devam edelim. Dediğim gibi isterseniz bu ölçüleri çoğaltabilirsiniz. 1 su bardağına çıkarabilirsiniz. Yapacağınız fırın tepsisine göre. Şimdi üzerine un ilave ediyorum. Un ölçüsü bildiğiniz standart, elimize yapışmaz bir hamur olana kadar dökeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu hazırladık. Hamurumuz şöyle yumuşak bir hamur oldu. Ki açması kolay olsun. Çok sert hamur yapmıyoruz. Evet. Şu anda hamurumuz hazır. Bir 10 dakika dinlensin. Çok fazla değil. 10 dakika dinlenmesi için bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi hamurumuzu açmaya. Benim tahta sofram var. Onu koydum. Bu çok daha güzel oluyor. Kaymıyor üzerinde. Onun için hep sürekli bunu kullanırım. Hamurum burada. Şimdi hamurumu 3 parçaya böleceğim. Sadece nişasta ile açacağız. Un kullanmıyoruz artık. Şöyle bıçak alalım bir tane. Evet, hamurumuzu şöyle yuvarlayalım. 3 parçaya bölüyoruz. Kolay tarafından yapacağız bugün baklavamızı. Öyle kat kat değil ama yine kat kat olacak. Şöyle toparlıyoruz. Tekrar kabımıza koyalım 2 tanesini. Toparlayıp. Şöyle. Evet. Bu da hazır. Ve 3. son yufkamız. Evet, bu şekilde hazırladık. Altına üstüne güzelce nişasta serpiyoruz ve oklavamız ile incecik kocaman olana kadar açacağız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, yufkamızı kocaman açtık. Arada yırtılma yapabilir ama hiç sorun değil. Şöyle biraz nişasta alıyoruz tekrar yufkamızı ve şöyle bunlar kat kat ayrılacak birbirinden. Bir yufka nereden baksanız 10 yufka olacak yani. Bu şekilde 4 ucunu topluyoruz. Evet.
Şimdi tekrar yufkamızı açacağız. Kat kat bu ayrılacak birbirinden, tel tel olacak. Bu şekilde. Bakın ayrılıyor bile. Evet, bu aşamada merdanemizi alalım. Şöyle merdane ile güzelce büyüteceğiz bunu. Evet. Birazcık daha şöyle şaftalayalım. Evet, yufkamızı açtık yeterli büyüklükte. Şimdi şöyle toplayın, böyle parçalandığına bakmayın arkadaşlar. Kat kat ayrılacaktır. Şöyle bir cam tepsim var benim. Ölçüyü ona göre yapıyorum ben. Şöyle büyük yerlerini keseceğiz. Evet, tepsimin içine şöyle güzelce yerleştireyim. Şu fazla yerlerini keseceğiz. Bu şekilde. Evet. Fazla yerlerini şöyle alalım. Büyük olan yerlerini. Kestiğimiz parçayı da içine koyacağız tekrar. Asla ziyan yok. Bu şekilde içine koyuyoruz. Bakın, bir katını hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Üzerine bolcana ceviz serpiyoruz. Burada benim ayıklamış olduğum cevizlerim var. Parçalamış olduğum cevizlerim var. Şöyle bolcana serpiyorum. Şöyle. Biraz bol serpiyorum. Çünkü kat kat ayrıldığı zaman. Şimdi alalım bunu. Diğer yufkayı da aynı işlemi uygulayacağız. Evet arkadaşlar, su baklavası hazırlıyoruz. Baklavamızı dilimledim şimdi. Sıra geldi üzerine yağını haşlamaya. Evet, baklavamın üzeri için bir paket margarin eritiyorum. Tereyağı ya da margarin, hangisi varsa. ...250 gramlık yağlardan eritiyorum.
İyice erisin, baklavamın üzerine dökeceğim. Su baklavasının üzerine eritmiş olduğumuz yağı döküyoruz. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde yağını veriyoruz. Evet, yağını verdik baklavamızın. Şimdi 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. Yavaş yavaş toplamda 45 dakika kadar fırında duracak. Kızardığı zaman fırından alacağız. Evet, baklavamız pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. Şerbet için 4 bardak toz şekeri döküyoruz. 3 ve 4. bardağımızı döktük. Üzerine 3 su bardağı su koyacağız. 2 ve 3. 3 su bardağı su koy, yeterli. Ocağa koyacağız tenceremizi. Şeker eriyip kaynadığı zaman yarım limon suyumuz var. Evet, gördüğünüz gibi yarım da limon suyumuz var. Onu sıkacağız içine. Şerbetimizi hazırlayacağız. Şimdi ocağa koyalım ve kaynatalım. Evet, şerbetimiz kaynıyor. Üzerine şöyle limon suyumuzu ilave ediyoruz. Limon suyu ile birlikte kaynayacak. Biraz baklava şerbeti gibi olması lazım. Evet arkadaşlar, şerbetimiz hazır oldu. Bakın, kıvamı iyi. Şöyle çok aşırı sulu değil, çok da koyu değil bir ayarımızı yaptık. 15 dakika gibi bir zaman kaynattığınız zaman şerbet kıvamını alıyor. Şimdi şerbetimiz soğusun. Henüz tatlımız pişiyor. Soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, su baklavamızı pişirdik. Şu anda çok sıcak. Şerbetimiz de iyice soğuması lazım. Bunun da bir 10 dakika ilk sıcaklığı gitmesi için bekleteceğiz. Daha sonra şerbetini vereceğiz. Evet arkadaşlar, su baklavamız soğudu. 10 dakika kadar dinlendirdik. Şerbetimiz zaten soğumuştu. Şimdi şerbeti vereceğiz baklavaya. Şöyle üzerine bir kaşık ile döküyoruz. Sizler de evinizde bu baklavayı hazırlayabilirsiniz. Hazırlaması çok kolay. İster benim gibi yapın, ister tek tek yufkaları açın. Evet, şöyle dökelim. Her yerine gelecek şekilde şerbetimizi. Evet, şerbetimizi de döktük tatlımıza. Şimdi şerbetini tatlımız içsin. Daha sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar, su baklavamız şerbetini bayağı bir çekti ama daha da çekmesi gerek. Şöyle aralarına yapışık kalan yerleri varsa açalım. Bu şekilde. Çok güzel. Harika bir baklava oldu. Evet arkadaşlar, bakın ne kadar güzel kat kat bir baklava olduğunu sizlere göstermek için şöyle birkaç tane alacağım. Şöyle çıtır çıtır. Hazırlaması çok kolay. Su ile yoğurduğumuz için su baklavası. Şöyle. Bir tane daha çıkaralım. Daha da şerbetini çekecektir. Evet arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğum su baklavası tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Harika bir baklava oldu.
Bakın. Bakın ne kadar güzel olduğunu, çıtırtısını duyuyorsunuz. Bakın. Kat kat ayrılan harika bir baklava oldu. Umarım sizler de bu baklavayı yapıp hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.